Merhaba arkadaşlar. Bugün flax'la lehim pastası arasındaki farkı göstereceğim size. Ve nerelerde kullanılır, kullanım alanları. Yani bununla ilgili çok kafa karışıklığı oluyor. İnsanlar soruyor. O yüzden bununla ilgili bir video çekmek istedim ben. İnternette de aradığınızda çok sonuç bulamıyorsunuz. Öncelikle devreyle başlayalım. Devrede lehimli yerlerde kullanmamız gereken malzeme flaks. Flaks'ın devreye nasıl etki ettiğini lehim esnasında size göstermek istiyorum. Emtek marka flakslar arasında neredeyse en iyisi. Şöyle şuraya bir miktar sürelim. Örneğin şu devrenin sık olan yerine birbirine yakın olan bacaklara sürüyorum. Havyama biraz lehim alacağım. Şimdi flaksın mantığı burada birbirine yakın olan bacaklarda lehim yaparken bacakların birbirine değip lehimlerin birbirine değip kısa devre olmamasını sağlıyor. Yani flaks sürdüğünüz yerde lehim sadece bacakların olduğu yere doğru kendisini çekiyor diyelim size. Akıllı molekül gibi. Öyle değil ama öyle benzetme yapmak istedim. Şöyle sürdüğünüz zaman bakın. Bakın videoda görüyorsunuz. Yani biraz daha fazla lehim alacağım. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bacaklar kısa devre olmuyor. Sadece lehimli olan bölgelere doğru kendisini çekiyor. Yani böyle yerlerde kesinlikle lehim pastası kullanmayın. Yani devrelerde lehim pastası kullanmanızı önermiyorum. Yani bazı nadir olaylarda, nadir vakalarda lehim buraya mesela bir kablo atacaksınız örneğin. Tutmuyor, tutturamıyorsunuz. Oraya çok minik bir miktar lehim pastası sürebilirsiniz. Ama devrede herhangi bir eleman değiştireceğiniz zaman, bir devre elemanı değiştireceğiniz zaman kesinlikle flaks kullanmanız gerekiyor. Diğer bir kullanım alanı da flaks'ı örneğin şuradaki işlemciyi sökmek istiyorsunuz. Şuraya biraz sürdüğünüz zaman bacaklarına ve ondan sonra sıcak hava tabancanız varsa gördüğünüz gibi sıcak hava tabancasıyla da bu bacakları ısıttığınız zaman hem ısı bacaklara çok iyi bir şekilde yayılıyor flaks sayesinde. Yani sadece buraya flaks sürmeden sıcak hava tabancasıyla bu devre elemanını sökmeye kalkarsak çok uğraşırız ya da zarar veririz. Flaks'ın kullanım alanları bunlar. Şimdi gelelim lehim pastasına. Lehim pastası benim kullandığım Felder. Yani lehim pastaları içerisinde en iyisi. Yani hemen hemen tüm yüzeylere tutunabiliyor lehim bunun sayesinde. Örneğin lityum pillerin pürüzsüz yüzeylerinde bile internette de görürsünüz insanlar lehim pastasıyla kablo tutturuyorlar. İşte bu Felder marka o konuda gerçekten çok başarılı. Şimdi öncelikle bir kabloyla göstermek istiyorum ben size. Yine biraz lehim alacağım. Havyama. Şimdi bakın. Ben sürüyorum. Bakın. Bakırın üzerinde hiçbir şekilde lehim tutmuyor. Şimdi şöyle yapacağım. Lehim pastamın içerisine birazcık şöyle batırıyorum. Şimdi tekrar lehim alıyorum. Bakın gördünüz mü? Mükemmel bir şekilde tuttu. Yani buradan da görebilirsiniz. Lehim pastasını sürer sürmez mükemmel bir şekilde tuttu. Bununla ilgili mesela bir pilde de örnek yapabilirim size. Pillerde ekstra şöyle bir önerim var size.
Yani şurasını arka kısmını mesela çok düz pürüzsüz bir yüzey olduğu için ne bileyim böyle tornavida yardımıyla sivri bir şeyle şöyle birazcık çizin arkadaşlar. Aynen şöyle ufak tefek çizikler atın. Ondan sonra lehim pastasını şöyle bir fırça yardımıyla sürün. Gördüğünüz gibi hemen tutundu. Lehim pastası bu konuda gerçekten çok başarılı. Lehim pastası olmadan yani böyle yüzeylere bir şey tutturmak çok çok zor. Bir de unuttum eklemek istediğim bir şey var. Flux ile ilgili. Devrelerde çalışırken, devre üzerinde çalışırken kullanımı kolaylaştırıyor. Yani bu flux'ınızı zaten şırıngaya çekmek isterseniz size şu an sıvı görünmüyor ama yani biraz katı gibi görünüyor ama şırıngayı içine batırdığınız zaman içine çekiyor şırınga çok kolay bir şekilde. Ben az önce size fırçayla bir örnek gösterdim, flux sürdüm ama ben genelde devre üzerinde şırıngayla çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle mesela bu devreyi sıcak havayla sökmeden önce şuraya şırıngayla bu şekilde flux'ı şöyle etrafına bol bir şekilde süreceksiniz. Yani böyle macun kıvamında bacaklarda böyle silikon gibi onun varlığını göreceksiniz. Yani fırçayla sürüp böyle çok az bir şey sürüp sıcak havayla çıkarmanız çok olası değil. Böyle bol sürmeniz gerekiyor. Bu şekilde şırıngayla kullanımı çok daha kolay. Hiç fırçayla da uğraşmanıza gerek yok. Ama fırçayı ben lehim pastasında öneriyorum. Lehim pastasında fırça daha kullanışlı oluyor. Yani şu kabloyu örneğin birbirine tutturma, iki kablo ucunu birbirine tutturmak istediğimizde bazen çok zorlanıyoruz biliyorsunuz. Şöyle lehim pastamızdan biraz sürelim kabloya. Bakın anında tuttu gördüğünüz gibi. Şimdi şununla mesela bir örnek yapalım. İki kablomuza lehim pastamızı sürdük. Lehimimizi de yani iki kabloyu şöyle de birleştirirken şu detayı da vermek istiyorum. Bakın şu anda bu kabloların iki ucunu da ben lehim pasta sürüp lehimledim. Yani bu kabloları lehim ikisini de ayrı ayrı lehimleyip birazcık lehim sürüp ondan sonra birleştirmenizi tavsiye ederim. Çok daha kolay ve sağlam oluyor. Yani siz bunlara hiç lehim sürmeden mesela bakır haliyle bunları böyle yaklaştırdınız. Ondan sonra lehim pasta sürüp lehimle ya öyle de olur ama bu şekilde daha sağlam oluyor. Onu özellikle belirtmek istedim. Mesela şöyle bir makaron alıp bir örnek yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde tutundu. Sonrasında da şöyle etrafında da bir makaron geçirip ısıttığımız zaman yani neredeyse arkadaşlar orijinaline yakın sağlamlıkta oluyor. Yani bakın şu an tüm gücümle çekiyorum arkadaşlar.
Bakın gördünüz mü? Kablonun şeyi soyuldu. Dış yüzeyi, ama benim lehim yaptığım yer hala çıkmadı. O kadar sağlam oluyor gerçekten. Lehim pastası ile düzgün bir kablo birleştirmede orijinaline yakın bir sağlamlığa ulaşıyorsunuz. Şimdilik aklıma gelen örnekler bunlar. Yani lehim pastası, flaks, bunlarla ilgili aklınıza gelen başka sorular varsa, benim aklıma gelmeyen, sorabilirsiniz. Ya da farklı alanlarda nasıl örnekler yapabiliriz, nasıl farklı videolar çekebiliriz. Eğer o fikirleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim.